Yeni eklenen bu komutla ya da araçla çekim anında tek tuşa dokunarak istediğimiz bir dizi ayara anında geçiş yapabiliyoruz. Kendimden örnek vermem gerekirse, kuş fotoğrafı çekerken makine ayarlarım ona uygun ayarlanmış oluyor. Kuş çekmediğim bir boşlukta manzara ya da bir çiçek çekmek istediğimde makinenin bazı ayarlarını değiştirmem gerekiyor. Özellikle saniyede 20 kare çekim modunda bir çiçeğin aynı pozunu defalarca çekmek durumunda kalıyordum. Ya da manuel mod kullandığım için manzara ile karşılaştığımda hem diyaframı hem de enstantane değişikliğini yapmam gerekiyordu. Bu yeni gelen özellikle tek dokunuşla kuştan manzara ayarlarına geçiş yapabiliyorum. Nasıl mı? Hemen görelim. Menü tuşuna bastıktan sonra özel ayarlar menüsüne geliyoruz. F2 olarak geçen özel kontrol, çekim menüsüne giriyoruz. Burada tüm tuşlara bu özel komut atamasını yapamıyoruz. Ben F1, F2 ve F3 tuşlarını zaten kullandığım için alt seçici olarak geçen joystick tuşuna bu atamayı yapmayı uygun buldum. Burada atamak istediğimiz komut iki farklı seçenekte karşımıza çıkıyor. İlki atadığımız düğmeye basıp basılı tuttuğumuzda aktif olmasını sağlıyor. Diğer, yani yanında tut yazan ise düğmeye bastıktan sonra makinenin yeni ayarlara geçmesini ve biz tekrar atanan düğmeye basana kadar o şekilde kalmasını sağlıyor. Ben farklı kadraj konumunu kullanabileceğimden ya da anlık ayarları da yapabileceğimden bu tut ile isimlendirilmiş seçeneği tercih ediyorum. Menüye girdiğimizde karşımıza ilk olarak çekim modu seçeneği geliyor. Manuel, program, enstantane öncelikli ve diyafram öncelikli seçenekleri önümüzde. Ben manzara çekecekmiş gibi ayarlamak istediğimden diyafram öncelikliyi seçiyorum. A modunda olduğumuz için enstantane hızı pasif olarak geliyor. M yani manuel moda gelirsek aktif hale geliyor. Diyafram seçeneğinde olabilecek tüm diyafram seçenekleri var. Ben 7.1 kullanmayı sevdiğim için onu seçiyorum. Pozlama telafisini de +5 ile -5 arasında seçebiliyoruz. Burada önemli bir detay, çekim esnasında pozlama telafiye basarsanız makine normal çekim şartlarına dönüyor. Bir nevi geri çağırma işlevlerini iptal etmiş oluyoruz. Bu da aklınızda olsun. ISO duyarlılığını da istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Ne güzel ki otomatik ISO seçeneğimiz de mevcut. Işık ölçümü için de manzara çekimi yapacağım için matris ölçümünü tercih ediyorum. Beyaz dengesini otomatikte bırakıyorum. AF alanı için de otomatik AF alanını seçiyorum. Bu ayarları bazen portre, grup insan fotoğrafı çekmek için de kullanabileceğimden AF konum belirleme için insan öncelikliyi seçiyorum. Bu güzel seçenekle ana çekim değerlerinde rahatlıkla hayvan öncelikliyi seçebileceğim artık. Netleme takip hızımız için de orta hız yeterlidir. Ve geldik en önemli artılardan birine. Bence bu konunun en önemli avantajlarından biri bu. Çünkü çekim kümesi ayarlarından farklı olarak burada belirttiğimiz kare çekim hızı direkt olarak karşımıza çıkıyor. Makinenin sol üst köşesinde bulunan seçici ile seçim yapmamıza gerek kalmıyor. İşte tüm ayarlarımızı yaptık. Burada çok önemli bir nokta var. Değerleri kaydetmek için makine üstündeki menü tuşuna basmamız gerekiyor. Eğer ismine aldanıp geçerli ayarları kaydet düğmesine basarsanız bu menüye girmeden önce makinemizde hangi ayarlamalar yapılmışsa buraya o değerler getiriliyor. Bu seçenek keşke en başa konulsaymış. Şimdi onları tekrar geçici manzara ayarlarıma çeviriyorum. Ve menü tuşuna basarak kaydedip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an makine normal yani ana çekim değerlerimde. Kare hızı 20, mod manuel, enstantane 1/1250 ve diyafram F5. AF seçeneği de insan öncelikli ama wide large modunda. Şimdi makine arkasındaki joystick tuşuna basıyorum ve makine anında diyafram öncelikli moda geçiyor. Çekim hızı 5 kareye düşüyor, otomatik odaklama moduna geçiyor ve insan öncelikli mod getiriliyor. Diyafram 7.1 oldu ve 100 ile ana değeri verilmiş otomatik ISO'ya göre enstantane 1/160 hesaplandı. Tabii ki ışık ölçümü de matrise döndü. Şimdi tekrar basıyorum ve değişimi görüyorsunuz. Normalde bu değişimi bu kadar hızlı yapmamız mümkün değil. Ama bu güzel komutla başarabiliyoruz. Şimdi başka bir örnekte tekrar izleyelim.
Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.